Öncelikle merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 haftadır ödüller bayağı cacık. O yüzden video atma motivasyonu bulamıyordum. Bu hafta fena değiliz. Onun akabinde Sorar SEO'sunun bugün bir röportajı vardı. Yaklaşık 2 saat önce sanırım paylaştılar videoyu. Bu video burada. Eğer unutmazsam video linkini de paylaşırım. Eğer unutursam da Sorare platformu üzerinden X artık hangi platformdan takip ediyorsanız Sorare'yi oradan videoya ulaşabilirsiniz. Ben bunun bir özetini çıkardım. Kısa bir şekilde sonraki sezonda Sorare ne düşünüyormuş onları anlatacağım. Daha sonrasında da ödüllerden bahsedeceğim. Bu hafta bu aşk ayrı, 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 eşsiz kopsa kıyamet, siyah beyaz size emanet. Bu hafta bir mucize oldu ve Beşiktaş Fenerbahçe karşısında oynadığı maçta bize $500 kazandırmış gibi gözüküyor. Herhangi bir Opta'dan bir değişiklik olmazsa, ama bundan ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Önce bir güncelleme hakkında konuşmak istiyorum. Klasik kartlar hakkında bir soru soruldu Niko'ya. Bu soru hakkında önce bir yakmaya cevap verdi. Yakmanın Sorare DNA'sına uymadığını söyledi. Ama bunun hakkında da bir şey geliştirmek istiyorlarmış. MBL'de denedikleri bir durum var. Enerji sistemi hakkında. Yanlış hatırlamıyorsam bundan bahsettiler. Bu enerji sistemi şu şekilde çalışıyor. Bir klasik kartınız var ve bu klasik kartı bir haftalığına yeni sezon olarak kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, 25 enerjiniz var. Limited bir kartınıza basıyorsunuz 25 enerjiyi ve o enerjiyle birlikte bir haftalığına yeni sezon olarak kullanabildiğiniz bir kart oluyor eski sezon kartınız. Böyle bir sistem gelecek eğer yanlış hatırlamadıysam. Daha sonrasında Threshold'un geri geleceğini söylediler. Bu bence muhteşem bir gelişme. MLS'te olduğu gibi veya biraz daha farklı, artık bunu tam olarak nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ama Threshold'un gelmesi beni mutlu eder. Mesela şu an MLS oynuyorum. Orada bile en azından 350 yaptığımda veya 300 sonraki kademelerde ne kadar alacağımı, ne ödül alacağımı biliyorum ve bu beni motive edebiliyor. Tabii son zamanlarda ödül baremlerinin yükseldiğini düşünürsek Threshold'un gelmesi beni mutlu ederdi açıkçası. Ee, Ayrıca Essence kullanımlarında ayrıntılar geleceğini. Ha, evet. Essence kullanımlarında ayrıntılar olabileceğini söyledi ama burada tam olarak bir detay vermedi. Bilmiyorum. Tam anlayamadım açıkçası o kısmı, ama Essence kısmına da seçebileceğimiz sanırım ayrıntılar gelecek. Rivals'ın neden kaldırıldığı hakkında ödüller gelmiş bu arada. Evet, Rivals'ın neden kaldırıldı ve Rivals'ı birçok menajerin sevdiği hakkında soru varmış. Bu soruya da şöyle bir cevap verdi. Rivals'ın ana amacının aslında yeni menajerlerin oyuna adapte olması ve adapte olduktan sonra Pro'ya geçmeleri olduğunu söyledi Rivals kısmının ana amacının, ama Rivals bu amaca hizmet etmediği için kaldırdıklarını e, ve daha çok Rivals'a benzeyen ama kendi Sorare oyun sistemine yakın olan bir sürümün gelme ihtimalinin olduğunu söyledi. Ayrıca günlük ve haftalık görevlerin şu an için aslında bir nevi deneme kısmı olduğunu ve ileride daha efektif kullanacaklarını, daha iyi görevlerin olabileceklerini söylediler. Ayrıca OGI, yani eski kullanıcılar için de bir şeyler yapabileceklerini söylediler. Artık bu şeyler ne olur bilmiyorum, ama örnek olarak şöyle bir şey söyledi. Ee, oluyor lan. Örnek olarak şöyle bir şey söyledi. Örnek veriyorum, ben Super Hero oynayan bir kullanıcıyım ve bir sezon boyunca bu kadar bir ödül kazandım. Bu kadar bir harcama yaptım vesaire. Bunların bir örüntü haline alınabileceği ve her kullanıcıya benzersiz bir kutu dağıtılacağı, yani Sorare'de yaşadığınız deneyime oranla bir kutu dağıtılacağı hakkında bir şey söyledi. Bu da bence çok iyi bir gelişme. Çünkü ben sezon boyunca Sorare içerisindeyim ve bu oyun için çok fazla zaman harcıyorum. Çok fazla kart alımı, kart satımı yapıyorum. Turnuvalara katılıyorum vesaire. Yani eski kullanıcıların bu şekilde ödüllendirilmesi bence güzel olur. Ayrıca Sorare'nin finansal durumu hakkında bazı şeyler söyledi. Geçmişte Sorare'nin piyasaya çok hızlı bir şekilde girmesi için
aslında vermemesi gereken fiyatlarda, yani olmasından çok yüksek, olması gerekenden çok daha fazla fiyatlar vererek lisanslar aldığını ve bu aslında fazla verdiği ücretlerin de karşılığını aldığını ama bunun sürdürülebilir olmadığını, daha sonraki süreçte de bu fiyatları daha da sürdürülebilir konuma getirdiklerini ve şu an iyi bir konumda olduklarını söylediler. Yani eskiye nazaran şu an daha iyi bir konumdalar ve daha cesur davranabileceklerini söylediler. Bunlar da belki ödüllere iyi oranda umarım yansır diye düşünüyorum. Onun akabinde eksik olan anlaşmaları, yani ortak kulüpler, Premier Lig, La Liga vesaire. Burada bazı takımlar eksikmiş sanırım. Bunları tamamlamaya çalışacaklarını ve var olanlarla da devam edeceklerini söylediler. Bunu tam olarak, aslında net olarak bir şekilde söylemedi. Biraz üstün körü söyledi ama bunların gizli olduğunu, ama işte olabildiğince tüm takımları soru arayı içerisinde tutacağız dedi. E, Sonraki sezon içinde artık rayına oturmuş bir sisteme sahip olduklarını ve bunu kullanıcılar bazında daha gelişmiş bir versiyon yapacaklarını söylediler. Yani daha iyileştirilmiş ödüller, eski kullanıcıları daha çok ödüllendirmek, şu anki yeni sezon sistemini biraz daha iyi bir şekilde oturtmak gibi şeyleri anlatmıştı. Ayrıca İngiltere'de bir davaları var bildiğiniz üzere. Kumar statüsünde şu an Sorare. Onun da artık davasının yaklaştığını ve bu davada kazanacaklarını söyledi. Kazanmasalar bile İngiltere'de faaliyetlerine devam edeceklerini ve bunu önemsediklerini söyledi. Ayrıca birkaç ülkede de bu tarz anayasaları düzenlendiğini ve onlar adına olumlu olduğunu söyledi. Açıkçası burada benim için önemli olan şeyler eski kullanıcıların değerli görülmesi ve artık onlara nasıl söyleyeyim, daha çok değer verilmesi benim için önemli kısımdı. Ayrıca da Threshold'un geri dönmesi bence çok muazzam bir gelişme. Çünkü gerçekten Threshold benim oyunda sevdiğim bir şey. Yani ne alacağımı bilmem benim için önemli. Bunları belirteyim. Yavaştan ödüllere geçelim. Yorumlar kısmından merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Bir tane Tier 5 kart almışız. Zaten pek bir beklentimiz yok. Bu arada 500 dolar kazandık. Kapattım ben az önce ama görmüşsündür. Zaten bayağı uzun süre onun üzerine durdum. Ama yine de hızlı bir şekilde gösterelim. 510 dolar cash kazanmışız. Bir tane Tier 5 Essence. Tier 5 kart kazandık. 27 Essence, 17'si Limited, 6'sı Rare, 4'ü Super Rare olmak üzere. Hızlı bir şekilde kadroları göstereceğim. Üzerinde çok durmak istemiyorum. Sadece bir kritik yerlerde müdahale edeceğim. Çünkü videonun süresini çok fazla uzatmak istemiyorum. Evet. Burada Bundesliga'da düşmemişiz. Burada çıkamamışız maalesef. MLS'te fena gitmiyoruz. Biraz eklemeler yaptım. Bu kadro threshold 3 dolar ve bu şekilde 5 dolar getirerek 8 dolar kazandırdı bize. Kaldı ki kartlarda değerleniyor. Mesela şu an Lozano 25 dolar civarında sanırım. Ben bunu 10 dolar civarlarından almıştım. Bunu seviyorum. Bunu seviyorum. İleride değerleneceğini düşündüğüm kartı alıp kullanıp hem turnuvadan kazanmayı hem de oradan kar etmeyi seviyorum. Burada Paulus diye bir ırkçılık yapılmış. Onu düzeltelim. Evet. Ya açıkçası gördüğünüz üzere ben her zaman ilk kadromu birinci, ikinci ve üçüncü olarak sınıflandırırım. Hepsini karman çorman yapmayı sevmiyorum. Genelde en iyi kadrom, ikinci kadrom ve üçüncü kadrom olur. Hiç beklemediğim kadro her zaman çok daha iyi ödül alır. Burada çok fazla şey söylemek istemiyorum. Hooven DNF yedi. DNF yemese de yani 84 puanla belki bize 70 dolar kazandırabilirdi. Onun akabinde pek bir şey olmazdı. Burada da pek bir şey olmadı. Başarılı olduğumuz kısma geleyim. Ben burada tabii ki üçüncü bir kadromdu. Pek bir şey beklemiyordum ama her seferinde de aksilik benim adıma olmasın ya. Burada ikinci olarak sanırım günü bitiriyorduk. Sporting Lisbon'un bir golü oldu. O gol sonrasında beşinciliğe düştüm. Son dakika golü bu arada. 90 artı 4 müydü? 90 artı 3 müydü? O dakikada gol attılar ve 1250 dolar alacakken 250 dolara düşmüştüm. Bugün gün içerisinde bir güncelleme oldu ve birisi benim altıma düşmüş ve
Bu şekilde 500 dolar kazandık. Bu arada Mert Günok'un bir Enesiri pozisyonunda last man tackle var. Bence %100 bir last man tackle o pozisyon. Onu vermediler. Ayrıca Immobile'nin son dakika pozisyonunda da nasıl bir kaçırılan büyük şans onu da anlayamadım. Onun akabininde burada muazzam başlamıştık ama şu üçlü berbat etti. Evet, hızlı bir şekilde bakalım. Yine Hoover'ın DNF'leri 2 tane Rare Hoover, bir tane de Super Rare Hoover'ı nereden buldun diyorsanız ben de bilmiyorum. Evet, bu şekilde burada aslında şu üçlü fena değilmiş ama bu ikili yine berbat etmiş. Sadece Essence kazanmışız. Hızlı bir şekilde yine baktığımızda burada Beşiktaş'tan cash kazanıyorduk burada sanırım. Burada da düşmüşüz cash'ten. Evet, bir üst tarafa çıkmışız. Yani 2 tane D1'de kadromuz olacak ama bu hafta nazarında önemli bu. Çünkü bu hafta Beşiktaş Adana Demir'le oynuyor ve kendi ismindeki kadronun orada D1'de yarışmasını isterim. Burada iki kadromuz birden D1'e çıkmış. Bu güzel bir gelişme. Devam edelim. Contender'da her zaman olduğu gibi 5 dolarımızı kaptık. Yani aslında her hafta 5 dolar 5 dolar kapıyoruz gibi galiba burada. Son 2 haftanın birinde daha kazandık. Ondan önceki haftalarda da bolca kazanmamız olmuştu. 5 dolar farmlanıyor burada Contender diye bir de. Kartlarımız da fena değil. Biz de farmlıyoruz. Burada bir tane daha diye bire çıktık. Belki biraz daha ekleme yapabilirim Contender tarafına ama liglerin sonuna geldik. O da başka bir etken. Belki Japonya tarafına biraz yöneliriz ama şu an Japonya ve K Ligi'nde özel bir turnuva olduğu için orada kart fiyatları biraz yükselmiş durumda. O yüzden belki ilerleyen günlerde yaparız o işi. Burada da muazzam bir başlangıç vardı ya. Yine şu üçlüyle başladık. Bu hafta onu Da Costa ve Mamadou Fall bir şeyler yapsa gerçekten güzel haftanın üzerine daha güzel şeyler olabilirdi ama maalesef olmayınca olmuyor. Hızlı bir şekilde neyimiz var onları açalım, videoyu bitirelim. Kutumuz var bir tane sanırım. Essence durumunda neyiz? 107 limited'ımız var. Tamam, sadece limited açabiliyoruz. Bir tane 107'ye limited açalım. Ya bekletebilirim ama ben bekletme işinde yokum ya. 5 tane geldi. Güzel. Rare'dan da açıyoruz bir tane. Güzel olur. Sesi kısayım, bunu her seferinde unutuyorum. Evet. Bunu kıstık. Hemen bir dandik Rare'ımızla açılışımızı yapalım. Yapıştır. At 91 numara. Japon. Orta saha Japon. Abo. Kimden bu? Hiç yok bende. Ito. Tam bir Ito. Devam edelim. 100 Essence'de bir tane limit açalım. Bir oranlarımıza bakalım. Neymiş oranlarımız? Yüzde. Tire 1 %10, Tire 2 %36, Tire 3 %50 ve Star %4. Tabii ki Star çekeceğiz. Bunun aksini düşünen varsa hemen videoyu kapatabilir efendim. 352 numara. Slovak hiç iyi topçu olamaz. Defans. Fenerbahçe'nin. Herakles bir de eyvah eyvah. Oğlum 100 Essence de bunu atma ya. Sen kimsin dayıoğlu? Evet. Muazzam. Abi 100 Essence biriktirip 65 centlik kart almam gerçekten şu an rezil bir şey ya. Şu an o kadar pişmanım ki açtım abi. Yazık ya. 100 Essence biriktirmek de kolay bir iş değil bu arada ya. Yani Ito'da muhtemelen satılmayacak bir kart gibi gözüküyor. Yani ne diyeyim? Beşiktaş'ın hatırına bu hafta susuyorum. Videonun kapanışında da Mayamaz kimse bu hastayla. Videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala sonra araya kaydolmadıysanız şurada şuralardan video göreceksiniz. Efendim o videoyu izliyorsunuz. Daha sonrasında bana Discord, X herhangi bir yerden ulaşabiliyorsunuz. Her zaman istediğiniz soruyu bana sorabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Her zaman ulaşabilirsiniz bana. Efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.